Şunu dürüstçe cevapla. Zihnin, sen sustuğunda bile konuşmaya devam ediyor mu? Gece yatağa giriyorsun ama beynin hala tartışıyor. Olmamış şeyleri yaşıyor. Geçmişi tekrar oynatıyor. Geleceği tahmin etmeye çalışıyor. Ve sen sadece durdurmaya çalışıyorsun. Ama durmuyor. Çoğu insan bunu fark etmez. Ama bazı insanlar için zihin hiç kapanmayan bir ekran gibidir. Sürekli açık, sürekli çalışan, sürekli analiz yapan. İşte buna denir aşırı düşünmek. Ve sandığın gibi basit bir şey değildir. Çünkü aşırı düşünen insanlar sadece fazla düşünmez. Her şeyi derinleştirir. Bir bakış, bir cümle, bir mesaj. Saatlerce analiz edilebilir. Acaba yanlış mı söyledim? Acaba bana kırıldı mı? Acaba farklı bir anlam mı vardı? Ve fark etmeden zihin bir döngüye girer. Bu videoda aşırı düşünen insanların zihninde gerçekten ne olduğunu göreceksin. Neden bazı insanlar düşüncelerinden çıkamaz? Neden zihinleri sürekli çalışır? Ve en önemlisi, bu aslında neyin işareti? Çünkü çoğu insanın bilmediği bir şey var. Aşırı düşünmek genelde bir sorun değil, bir savunma mekanizmasıdır. Bir zamanlar işe yarayan ama artık seni yoran bir sistem. Bir düşün. Hayatında her şeyi analiz eden biri var mı? Belki de o kişi sensin. Çünkü aşırı düşünen insanlar genelde şöyle görünür. Sessizdirler, dikkatlidirler, gözlemcidirler. Ama içlerinde hiç bitmeyen bir konuşma vardır. Ve bu konuşma çoğu zaman şu soruyla başlar. Ya yanlışsa? İşte her şey burada başlar. Çünkü aşırı düşünmenin temelinde kontrol ihtiyacı vardır. Zihin şunu ister. Her şeyi anlamak, her ihtimali görmek, her riski önceden tahmin etmek. Ama hayat böyle çalışmaz. Hayat belirsizdir ve belirsizlik aşırı düşünen bir zihin için en zor şeydir. Bu yüzden zihin daha çok çalışır, daha çok analiz eder, daha çok düşünür. Ama ilginç olan şu, ne kadar çok düşünürsen o kadar az netleşirsin. Ve bir süre sonra düşünmek çözüm olmaktan çıkar. Bir yük haline gelir. Aşırı düşünen insanlar genelde geçmişe takılır. Yıllar önce söylenen bir cümle bile zihinde tekrar canlanabilir. Sanki zihin şunu yapmaya çalışır. Keşke farklı davransaydım. Keşke bunu söylemeseydim. Keşke bunu fark etseydim. Ama gerçek şu, zihin geçmişi değiştiremez. Yine de denemeye devam eder. Ve bu insanı yorar. Ama sadece geçmiş değil, gelecek de aynı şekilde yorucudur. Çünkü aşırı düşünen insanlar henüz yaşanmamış şeyleri bile yaşar. Ya işler kötü giderse, ya başarısız olursam, ya insanlar beni yanlış anlarsa ve zihin bunu gerçekmiş gibi hissettirir. İşte burada kaygı devreye girer. Ve kaygı aşırı düşünmenin yakıtıdır. Ama burada ilginç bir gerçek var. Aşırı düşünen insanlar genelde çok fark eden insanlardır. Detayları görürler. İnsanları hızlı okurlar. Durumları analiz ederler. Bu aslında güçlü bir özelliktir. Ama kontrol edilmezse bir avantaja değil, bir ağırlığa dönüşür. Çünkü her şeyi görmek, her şeyi taşımak zorunda olduğun anlamına gelmez. Ama zihin bunu ayırt edemez. Ve zamanla karar vermek zorlaşır. Çünkü her kararın içinde 10 farklı ihtimal vardır. Ve zihin tekrar sorar, ya yanlışsa? İşte bu yüzden aşırı düşünen insanlar bazen harekete geçemez. Çünkü hata yapmaktan korkarlar. Ama ironik olan şu, hiç hareket etmemek. İnsanı daha çok sıkıştırır. Çünkü zihin boşluk sevmez. Boşlukta daha çok düşünce üretir. Peki bu neden olur? Çoğu zaman çocuklukta başlar. Belki kontrol edemediğin şeyler yaşadın. Belki belirsizlik seni zorladı. Ve zihnin bir şey öğrendi. Düşünürsem hazırlanırım. Düşünürsem korunurum. Ama sorun şu, zihin bu sistemi kapatmayı öğrenmez. Ve yıllar sonra bile aynı şekilde çalışmaya devam eder. Ama burada önemli bir şey var. Aşırı düşünmek senin hatan değildir. Ama onu yönetmemek hayatını zorlaştırabilir. Çünkü düşünceler her zaman doğru değildir. Zihin bazen sadece senaryolar üretir.
Ve bu senaryoların çoğu asla gerçekleşmez. Ama sen onları gerçek gibi hissedersin. İşte bu noktada farkındalık devreye girer. Düşünce geldiğinde ona hemen inanmak zorunda değilsin. Sadece fark edebilirsin. Şu an zihnim yine çalışıyor. Ve bu küçük fark büyük bir değişim başlatır. Çünkü o anda zihin sen değilsin. Sadece zihnini izleyen birisin. Ve bu güçtür. Aşırı düşünen insanlar genelde zeki insanlardır. Ama zeka bazen zihnin kendine karşı çalışmasına neden olabilir. Bu yüzden mesele şu değil. Nasıl düşünmem? Asıl mesele şu. Nasıl düşünceye kapılmam? Çünkü düşünceler gelir. Ama kalmak zorunda değildir. Ve bazen en güçlü şey şudur. Düşünceye rağmen hareket etmek. Çünkü netlik düşünerek değil, yaşayarak gelir. Ve belki de bugün fark ettiğin şey şu olacak. Zihnin seni korumaya çalışıyor olabilir. Ama bazen seni en çok sınırlayan şey de o olabilir. Eğer bu videoda kendini gördüysen, bu kötü bir şey değil. Bu farkındalık demektir. Ve farkındalık, değişimin başlangıcıdır. Çünkü artık biliyorsun. Sorun hayat değil. Sorun, zihninin her şeyi kontrol etmeye çalışması. Ve bu değişebilir. Yavaş yavaş, adım adım ama değişir. Ve bir gün ilk kez şunu hissedersin, zihnin hala konuşuyor. Ama artık seni yönetmiyor.